Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yemeğim var. Brokoli köftesi yapacağız. Çok farklı, güzel bir köfte planladım sizin için. Brokoli sevmeyenlere bile kolayca yedirebileceğiniz lezzetli olacak, emin olun. Bir tane brokoli 400-500 gram ortalama olarak ağırlığı. Onu mutfak robotunda çektim. Rondoda da çekebilirsiniz ya da minik minik elinizle de doğrayabilirsiniz. Şu sap kısımları var ya, lütfen onları da atmayın. Onları da incecik doğrayın. Şimdi o bir kenarda dursun. En başta bulgura ihtiyacım olacak. İnce köftelik bulgur var burada. Öncelikle onu bir çay bardağı yine sıcak su hazırladım. Onunla karıştırıp bekleteceğim. 10 dakika kadar, 5 dakika, 10 dakika bir kenarda bekleyecek. Aynı şekilde bir tane havuç şöyle boyda, orta boyda ve bir tane de küçük boy kuru soğanı rendeledim. Rendenin ince gözünden, mümkün olduğunca ince olsunlar. Onları da şöyle brokoliye ekliyorum. Tabii ki evde kendiniz için benim gibi video çekmeyeceksiniz. Ayrı ayrı göstermeyeceksiniz. O yüzden hepsini beraberce çekebilirsiniz de rondoda. Aynı şekilde sarımsağı da. 2 diş de sarımsak var burada. İncecik rendeledim onları da. Onu da ekliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Köftem yine her zamanki gibi iki şekilde olacak. Biri vejeteryan olacak. Bir diğeri etli olacak. Bunun için burada 200 gram dana kıyması var. Onu da hazırladım. O bir kenarda duruyor. Önce vejeteryan olanı hazırlayacağım ki kızım için bir kısmını, yarısını, kalan yarısına da daha sonra kıyma ekleyeceğim. Burada bir çay bardağı irmik var. Onu ekliyorum. 3 yemek kaşığı yine yarım çay bardağı, 125 mililitrelik çay bardağı bunlar. Pane unu var. Onu da ekliyorum. Şurada bir tane yumurta ayarlamıştım. Onu da ekliyorum. Baharatlarını ilave edelim. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Şöyle dolu 1 çay kaşığı, 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim. 2 çay kaşığı da karabiber ekledim. Bulgur da suyu çekti bile. Hemen onu da ilave edeceğim. Daha da zaten kendiliğinden de çekecektir o. Burada da bir çay bardağı mısır unu hazırladım. İhtiyaç halinde azar azar ekleyeceğim. Yumurta da belki bir tane daha kırmamız gerekebilir. Evet, bir tane daha kırmamız gerekiyor yumurta. 2 adet daha yumurta ekleyeceğim. Çünkü bir yumurta bütünleştirmeyecek. Haşlamadığımız için. Eğer öncesinde haşlamış olsaydık çok kolay bütünleşirdi. Fakat o zaman da böyle çok yumuşak olurdu. İstediğimiz gibi olmazdı. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Aynı zamanda çok da sağlıklı, güzel bir tarif gerçekten. Lütfen deneyin. Tamamen kendi kafamda oluşturdum. Düşünürken nasıl yapayım, farklı bir tarif sizlere vereyim ve herkes, ev halkı, sevmeyenler bile yesinler diye bu şekilde tasarladım kafamda. Eminim güzel olacak. Şimdi biraz da şöyle mısır unu ekliyorum. Kalan mısır ununu da ekledim. Komple 1 çay bardağı mısır unu eklemiş olduk. Tabii ki normal un da kullanabilirsiniz. Ama mısır ununun çok daha sağlıklı olduğunu unutmayalım. Normal unu da eklerseniz, un eklemek isterseniz daha doğrusu tam buğday unu veya tam tahıllı buğday unu eklemenizi tavsiye ederim ki bu güzel sağlıklı köfte normal unu ekleyerek beyaz un sağlıksız hale gelmesin. Evet, köfte harcım hazır. Şimdi tam ortadan böleceğim, şöyle yarısını vejeteryan dediğim gibi kızım için hazırlayacağım. Onu şöyle alacağım. Kalan yarısına da 200 gram kıyma ekleyeceğim. Kızım bunu yer, eşim de kıymalı yer. Ben ikisini de yerim. Hiç problem değil benim için. Derdim, dediğim gibi brokoli sevmeyen eşime
Ve kızıma, doğru dürüst bir şey yemeyen, kırmızı et yemeyen kızıma bunu yedirebilmek. Sizler de aynı dertten muzdaripseniz, ki biliyorum bazı takipçilerim var böyle çocukları, aile fertleri. Belki de eşim bunun içinde brokoli olduğunu piştikten sonra hiç anlamayacak bile. Hatta buna biraz da kimyon ekleyebiliriz. Kimyon, brokolinin, bu tarz gazlı sebzelerin hem gazını alır veya baklagillerin, hem de lezzet verir, kokusunu değiştirir ve kolay kolay anlaşılamaz. Evet, her ikisi de hazırlar. Şöyle küçük bir tabağa biraz zeytinyağı koydum. 3-4 yemek kaşığı kadar. Elimi bu zeytinyağına batırarak köftelerimi hazırlayacağım. Tepsiye de mısır unu serptim yine. Yağ kullanma sebebim, köftelere çok daha kolay form verebilirsiniz ve daha fazla da yağa ihtiyaç duymazsınız ki eğer fırında yapacaksanız. Şöyle falafel gibi, biliyorsunuz nohut köftesi vardır falafel. Zaten çok kolay da forma giriyor görmüş olduğunuz gibi. Yuvarlak, minik, böyle iri bir ceviz büyüklüğünde parçalar hazırlayacağım ve mısırını yaydığım tepsiye bırakacağım. Kokusu bile harika şu anda. Şöyle 19 tane köfte çıktı. 20 de çıkabilirdi. Hepsini eşit yapsaydım. Onları mısır ununda şöyle bulayacağım. Ters yüz edeceğim diğer taraflarını da. Tüm köfteleri mısır ununa buladım. Şimdi bir başka kaba alacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Bu tepside diğer kıymalı olan köftemi hazırlayacağım. Şimdi üstünü streçleyip buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Yine aynı şekilde elimizi bir miktar yağlayıp köfte harcından küçük küçük koparalım. Onlara şöyle uzun form vereceğim. Ve yine mısır ununa bırakacağım. Evet, bunlar da hazır. Ne kadar bereketli oldu, öyle değil mi? Bir sürü köfte hazırlamış olduk. Bayağı 5-6 kişiyi bile doyurur yanında salatayla. Şimdi yine bunları da şöyle mısır ununda çevireceğim. Tabii ki mısır ununa bulamanız şart değil. Ama yaparsanız da mısır ununun o sağlıklı, güzel lezzetini vermiş olursunuz köftelerinize. Zaten çok değil, hemen böyle dışını hafiften kaplıyoruz. Evet, her ikisi de hazırlar. 22 tane de bu köfteler oldu. 19-20 tane de bunlar oldu. Yani toplamda 40-42 tane köfte çıkmış oldu. Dediğim gibi gerçekten çok bereketli ve doyurucu bir köfte olacak. Mutlaka hazırlayın. Böyle önceden hazırlayıp üzerini streçle kapatıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Eğer çalışan bir bayan veya öğrenciyseniz buzdolabında bir gece bile bekleyebilir bu şekilde. Ertesi gün işten geldiğinizde ister fırına sürün, hafif yağladığınız bir yağlı kağıdın üzerine serin fırın tepsisine, verin fırına. 200-220 derecelik fırında çok kolayca pişirebilirsiniz. Ya da hemen tavada az bir zeytinyağında kızartabilirsiniz. Evet, yeterince birkaç saat dinlendi köftelerim. Yemek saatine hemen şöyle bir yarım saat kadar varken, o 20 dakika kadar varken yaparsanız, kızartırsanız sıcak sıcak servis yapma imkanınız olur. Bu arada yanına da şöyle güzel bir salata hazırladım, yeşil salata. Onu da güzel bir sos hazırlayıp onunla karıştıracağım. Şimdi tavama da çok az zeytinyağı ekledim. Açıp ısıtıp köfteleri kızartacağım.
Evet, köftelerim kızardı, brokoli köfteleri. Bulgurlu, çok lezzetli, çok güzel oldular. Bu vejeteryan olan, yani etsiz olanı salata, yoğurt, sosla beraber servis yaptım. Umarım sizler de beğenerek evlerinizde hazırlar ve yersiniz. Bu da etli olanı bu şekilde servise hazırladım. Tabii ki dışını mısır ununa buladığımız için biraz kızarınca da koyu renk gözüküyor ama çok lezzetli ve çok güzel olmuş. Gerçekten denedim bir tanesini. Yine aynı şekilde salata ve yoğurt sosuyla bunu da servis yaptım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen henüz abone olmadıysanız abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız daha çok kişiye erişmeme olanak tanırsınız. Bunun için ayrıyeten teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun.